Merhaba arkadaşlar, yeni bir War Thunder bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sovyetlerin Yak Tiger'ı ile oynayacağız. Yani Obje 268. Arkadaşlar tankımız bir tank avcısı. Sizlerin de bildiği gibi Sovyetler 7.0'da bulunuyor. Önünde devasa bir 152 milimetrelik topu var. Bu topta yaklaşık 237 milimetrelik bir delişe sahip. Burada 250 milimetre delebilen bir patlayıcılı mühimmatımız da bulunuyor ama oyunda bazı durumlarda yeri geldiğinde bu 250 milimetrelik mühimmat yeterli delişi sağlamıyor, patlamıyor vesaire şeylerden dolayı ben her zamanki gibi burada zırh delişli yüksek patlayıcılı mühimmatı tercih ediyorum. Şimdi şöyle bir zırhımıza bakacak olursak burada ön tarafta neredeyse açıya göre değişen bir 230-280 milimetre arasında değişen bir zırhımız bulunuyor arkadaşlar. Ama bu tankta şöyle bir sıkıntı var. Şu yanlar buralara 290 milimetre diyorlar ama yani en ufak bir açıdan, en ufak bir şeyden gördüğünüz gibi yani Tiger 2'nin delebileceği yerlere geliyor. Bu da çok sıkıntı bu tank için. Yani biraz yandan durup yediğinizde hiçbir şekilde kurtuluş şansı yok. Zaten burada gördüğünüz gibi her yer mühimmat kaynıyor. Hiçbir şekilde taretten yiyince kurtulamıyorsunuz. Üst gövde zırhımız ise burada gördüğünüz gibi yani 120 milimetre olarak verilmiş. Ama tabi açıya göre aşağıda da gördüğünüz gibi 220-250 milimetre arasında değişiyor. Bu alt gövde ise normal 232 milimetre Tiger'ların çok rahat delebileceği bir şekilde bir zırh yapısına sahip. Evet, şimdi bu Sovyet Yak Tiger ile oyunumuza geçelim. Evet, Japon haritasında 268'de oynamaya başlıyoruz arkadaşlar. Tabii daha düz bir harita olsa daha iyi olurdu bizim için, çünkü biliyorsunuz namlumuz biraz aşağı yukarı fazla eğilip bükülmüyor. Ben bu tankı mesela eskiden hatırlıyorum. Tankı böyle görünce mouse görmüş gibi olurduk, yemin ederim. Bu kadar sağlam bir tanktı. Ama yani ben de bayağıdır oynamıyordum. Şimdi video çekmek için oynadım ama gerçekten o eski halinden eser yok yani. Şimdi sağından solundan her yerinden yiyor vallahi hiç. Biz yani bunu görünce nereye ateş edeceğimizi şaşırdık eskiden ya. Böyle hiçbir şey olmayan bir tanktı yani. Bakalım şimdi bu haritada neler yapabileceğiz. Tabi işin içine biraz her zaman dediğim gibi HTFS girince olaylar karışıyor arkadaşlar. Yani bu en güçlü tank da olsa bu 7.7, 8.7, 6.7 buranın laneti bu. Yani HTFS işin içine girdi mi acayip sıkıntı. Evet, karşımızda da bir Tiger var. O da hiçbir şeyden habersiz yavaş yavaş ığır ilerliyor. Yani adam ne sağına bakıyor ne soluna bakıyor. Tepelerde birileri var mı yok mu derken biz de ölüyorduk. Gördünüz ya. Adam bir roket attı var ya. Milimle ya, milim. Vallahi milimle. Biri de M22 T44 almış. Bir an M22 sandım arkadan. Şurada bir M51 var. Onun HTF'si sıkıntı. Burada bir AMX var. Güzel. AMX'i alıyoruz. Evet, sağdan biri attı ama delmedi. Bir daha karşı M51'den yedik. Bu delen HTF'si işte. Dediğim gibi. Şimdi de yükleyiciyi de vurunca şimdi 50 saat mühimmat yüklemeyi bekle bakalım. O kim ya?
Lavuk bak 2 oldu oradan çıkıp atıyor ya. Bak M41'miş o da. Ha 5000'li kafana yiyince. Şimdi gel bir daha at bakalım hadi. Adam P8 ile vurdu la P8 ile. Şuna bak tank mal oldu yemin ederim. Evet şurada o M51'e ben bir şuradan merhaba diyeyim arkadaşlar. Dik çok güzel. Mühimmat ne güzel gidiyor, şöyle gidiyor. Şöyle. Hiç yani kendini bile bozmuyor yemin ederim. Evet bu 3 kilimizi almış bulunuyoruz 268 ile. Yani bu Su 122'den oynaması biraz daha güzel. Şimdi Su 122 tamam o da APD'ye satıyor. Mühimmatı güzel ama ben bunu bir tık daha çok seviyorum. Ama bunun da yüksek patlayıcılı mermiyi oynamıyorum. Mühimmat olarak onu almıyorum. Normal APCBC mühimmatını alıp oynuyorum. Yüksek patlayıcıyı takınca yani bazen şey yapabiliyor. Patlıyor ama hani hasar vermediği durumlar olabiliyor ya. O şekilde bir şey olabiliyor arkadaşlar. O yüzden fazla riske girmemek gerekiyor. Evet yavaştan artık karşının base'ine gidelim. Çünkü kimse kalmadı. Aha Tiger 2. Nereden deldin ya? Ya ulan var ya sen onu değil 100 kere 100.000 kere de uğraşsan gene o atışı yapamazsın ya. Evet ikinci oyundan devam ediyoruz arkadaşlar. Deminki yediğimiz saçma sapan bir atış yüzünden öldük. Yani istese bile öyle bir atış yapamayacak arkadaş Balagöte bizi kaporadan deldi. Harbide sanki mühimmat da eliyle bulmuş gibi ne güzel orayı deliyor ondan sonra tık içeri dönüveriyor. Parçalayıp oradan gitme yok, dümdüz gitme yok, hemen oraya geliyor çarpıp içeriye. Bu da War Thunder'ın saçmalıklarından birisi olmuş oluyor. Neyse biz oyunumuza devam edelim. A'ya doğru ilerleyelim gene. Tabi arkaya da güzel bir meşe odunundan spoiler yapmışlar. O da değişik bir hava katmış tanka. Tabi Amerika ile aynı takımda olunca da klasik T-26'lar, T-34'ler. Ondan sonra T-29'lar. Başka şeyleri yok. Zaten ağır tankları yok. Evet yavaştan da yerimizi alıyoruz arkadaşlar. Ufaktan da önümüzü bir temizleyelim. Çünkü burada tam karşı base'i gördüğü için belli kısmını yani en azından buradan geçen göçen olursa biz de orayı vururuz diye düşünüyorum. Evet bugün kimse gelmedi demek ki buradan. Evet şimdi şuradan sağa döndük mü zaten hepsi pat diye önümüze dökülüverecek. Evet şimdi bir M41 buna çakıyoruz. Sen ne yapacaksın? Gerçekten. Bak o da lavuk gitti namlumu attı ya. Neyse o korku sana 3 gün yeter. Seni makinalı tüfekle bile öldürürüm ben ya. Şunu vurun lan şurada adam şurada. Ha? Allah'tan gözleri de görüyormuş arkadaşlarım. Evet şuradan bir soldan gidelim. İkinci oyunda fazla bir adam çıkmadı karşımıza. Yani bir kill alabildik sadece. Evet burada da kimse yok. Aha bir daha. Bu ne? Ferdinand. Çok kötü. Vallahi çok kötü oldu Ferdinand için. Sağda boş. Evet orada bir gene Tiger ölmüş. Böyle sağa doğru bir geçelim. Burada sanki birileri var gibi. Evet karşıda bir Tiger 2 gene. Çok güzel hiçbir şey olmadı. Ama o atsaydı mesela benimki patlardı. Ben attım ama ona hiçbir şey olmadı.
O da Amorek yedi. Sağdan atış geliyor. Dur bakalım. Çok güzel. Demin de bunu yapmaya çalıştım ama ne hikmetse onda delmedi, bunda deldi. Evet, 3 kilimizi de almışız. Buradan yine bir M42 41 geçiyor herhalde. Kayboldu. Yazık, tankta paramparça olmuş, yemin ederim. Şaftı kaymış. Yapma be, arkamızdan vurdu ya, adama bak. O da tam mühimmata denk gelmiş, işe bak. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu kadar dar bir alana bu kadar fazla mühimmatın olmasını oyunda zararlarını gördük. Yani taret kısmından ne delerse dersin hiçbir şekilde kurtuluşunuz olmuyor. Yani Yak Tiger'ı mesela sadece alt gövdeden belli bir seviyelerde delebiliyorsunuz ama yani bu tankın biraz daha taret yapısı ve taret şekli Yak Tiger'a göre daha zayıf. Oyunumuz güzeldi bence, iyi bir oyun çıkardık ama dediğim gibi bu taret kısmı pek olmamış. O yüzden Yak Tiger her zaman bir adım daha önde olacak bizim için. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.